Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle tatlı bir kavanoz kılıfı yapacağız. Mantar ev şeklinde. Yapılışı oldukça keyifli, çok da kolay, zor bir proje değil. Evet, oldukça da kullanışlı. Çıkarılıp kolaylıkla kirlendiği zaman yıkayıp tekrar kullanabileceğimiz bir proje. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yapımına başlayalım. Şimdi kullandığım kavanoz bu şekilde bir salça kavanozuydu. Biraz tombik bir kavanoz. Şöyle büyüklüğünü vereyim. Tabii siz istediğiniz büyüklükte kavanoz için bunu uygulayabilirsiniz bu modeli. Şöyle ben çapını vereyim. Çapı yaklaşık 40-41 santim civarında olan bir kavanoz. Şöyle kapak çapını da vereyim. Evet, kapak çapımız da şöyle bakın 10 santim. Evet. Kullandığım ipler de böyle evdeki ipler. Bu Nako'nun bir bebe ipiydi. Bu da bir böyle lif ipi. Şöyle hani iki katlı kullanılan iplerden. Evet, kullanacağım tığ da 4 numara 2,5 milimetre tığ kullanıyorum. Evet, şimdi yapımına başlayalım. Evet, yine sihirli halka ile başlıyoruz. Şöyle. Evet, 8 tane sık iğne yapacağım. Kavanozun taban kısmından başlıyoruz şu anda. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane yaptım. Birleştiriyorum. Şu ipimizi sıkıyoruz. Evet. Şimdi şuraya bir işaret koyacağım. Aynen amigurumi çalışmalarında olduğu gibi. Şöyle ipimi. Şu ipi de örerken içine alacağım. Şimdi ilk sırada bütün ilmeklere çift batıyoruz. Evet. 1 2 oldu. Yanındakine yine çift batıyorum. 1 aynı yere bakın. 2 onun yanındakine yine çift. 1 2 Evet, devam edelim. Evet, 15 ve evet 16 tane ilmeğimiz oldu. Bu ipi artık kesebiliriz. Sihirli halkanın uzantısını. Evet. Şimdi şu ipi çıkarıp şuraya alıyorum. Şöyle. Evet, şimdi bir ilmeğe tek batacağız, bir ilmeğe çift. Yani bir tek, bir çift batacağız. Şimdi bu ilmeğe tek batıyorum. Yani bir kez batıyorum. Onun yanındakine çift batacağım. 1 2 Evet. Devam edelim. Bir tek, bir, iki çift. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Çift batarak tamamlıyorum sonuncu ilmeği. Evet. Diğer sıraya geldik. Şu ipimi şöyle atayım buraya. Evet.
Şimdi de 2 tane tek, bir tane çift batıyoruz. Hemen 1 2 tek yaptım. Bu ilmeğe çift battım. 1 2 tek, bu ilmeğe çift. Böyle devam edelim. Evet, bu sırayı da tamamladık. Yine ipimizi şöyle bu tarafa atıyoruz. Evet, bu kez 3 tek ilmek, bir çift ilmek yapacağız. Sonraki sırada 4 tek, bir çift, 5 tek, bir çift şeklinde böyle döne döne öreceğiz. Ta ki bu kavanozumuzun alt taban kısmını böyle o büyüklüğe erişene kadar. Evet, kavanozun taban kısmı kadar örgümüzü ördük. Şöyle çok fazla geniş örmeyelim. Hani sonra bol olmasın. Kavanozun çünkü üzerine oturması gerekiyor. Şöyle bakın, şu kadar ördüm. Şöyle göstereyim. Bu noktadan sonra artık dümdüz örmeye devam edeceğiz. Hiç arttırma yapmadan böyle döne döne kavanozun boyu kadar uzunlukta örmeye devam edelim. Evet, gövdenin kılıfını tamamladım ben arkadaşlar. Bu şekilde kavanozun formuna uygun olarak şu kısımdan itibaren bir miktar azalttım. Eksilttim yani. Böyle 7-8 ilmekte bir eksilttim. Her seferinde ölçerek böyle her sırada. Evet, bu şekliyle de bu esnek olduğu için rahat bir şekilde kavanoza giydiriliyor. Şöyle bakın, şu şekilde çıkıyor ve tekrar giydiriyoruz. Evet, bu şekilde sizin de kavanozunuz bu formdaysa şu kısımlarda eksiltme yaparsanız daha hoş durur. Şimdi bu mantar ev şeklinin böyle tepe kısmına geçiyoruz, yani kapak kısmına. Evet, bunun için şöyle bir kapak ördüm. Bunu şu tabanı ördüğüm aynı sayılarda ördüm arkadaşlar. Onun için en baştan göstermiyorum. Burada 8 ilmekle başlamıştık sihirli halka içine. Burada da aynı şekilde 8 ilmekle başladım. Buradaki aynı artırmaları yaparak ördüm. Yani birinci sırada hep çift battım. İkinci sırada bir tek, bir çift. Sonra 2 tek, bir çift, 3 tek, bir çift, 4 tek, bir çift şeklinde devam ederek şu kapağın boyutuna uyacak şekilde bunu ördükten sonra şöyle bakın, kenar kısımlarından artık hiç arttırmadan dümdüz örmeye devam ettim. Evet, şimdi şöyle giydirdiğimizde şu şekle geliyor, bakın şöyle oluyor. Şimdi mantar ev olması için hani kenarlardan da bir miktar böyle dışa taşması lazım. Hani şekil öyle oluyor genelde. Onun için şu kenarlardan böyle şapka gibi bir çıkıntı yapacağız şimdi. Evet, şimdi şu sıranın başlangıcına yine ipliğimizi koyalım. Evet. Şimdi burada şapka tereyi gibi bir görüntü vermek için bir tek, bir çift şeklinde örüyorum. Bir ilmek tek battım. Bu ilmeği çift batıyorum. Sonra yanındakine tek, onun yanındakine aynı yere çift. Evet, böyle bu sırayı devam edelim. Evet, birinci sırayı tamamladık. Şimdi aynı formun devam etmesi için bu kez birinci sırada bir tek, bir çift yapmıştık. Şimdi 7 tane tek örelim, bir tane çift örelim. 1 2 3 4 5 6 7 tane
ördüm. Şimdi 8.'yi çift batıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 tane tek ördüm. 8.'yi çift batıyorum. Evet. Şöyle bakın. Şu şekilde devam ediyoruz. Evet. Bir tek bir çift ördükten sonra bu sıra düz örüyoruz. Hiç arttırmadan dümdüz örelim. Evet, bakın zaten hani şuradan gelen şeyle de şöyle hafif bükülüyor. Evet, şimdi bir sıra daha öreceğim. İyice şapka teriği gibi kenarlardan çıkması için yine aynı şekilde hiç arttırmadan dümdüz örüyorum. Bir sıra sık iğne daha örelim. Evet, kenarlarında yaptık. Kapağımız bu şekliyle bitmiş sayılır arkadaşlar. Üzerlerine beyaz beneklerimizi dikerek mantar şekli oluşturabiliriz. Fakat ben şu tepe kısmının biraz daha şöyle bombeli yuvarlak olmasını istediğim için şöyle bir parça daha ördüm. Bunu üzerine şöyle dikeceğim. Tam şu kenarlardan dikeceğim. Şöyle ve içine de bir miktar elyaf dolduracağım. Ama siz isterseniz bu şekliyle de üzerine beneklerini dikebilirsiniz. Evet, bunu da şöyle yaptım. Burada 8 tane sık iğne ile başlamıştım. Sonra arttırmalarımızı yapmıştık. Bu bombeli olması için 5 tane sık iğne ile başladım arkadaşlar. Sihirli halkanın içine arttırmaları aynı şekilde yaptım. İlk sıra hep çift, ikinci sıra bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift şeklinde devam ettim. Böyle bombeli bir form oluştu. Şu kavanozun kapağının çapına ulaşana kadar şöyle bakın. Bu şekilde. Şimdi kenarlardan buraya dikeceğim. Bunu sonra içine elyafla dolduracağız. Evet, şimdi şu alttaki parçayı bu üst kısmı dikmeden önce şöyle minik benekler diktim beyazdan. Şöyle bunları da aynen şu kapağı yaparken yaptığım gibi 8 sık iğne ile başladım. Birinci sırada bütün ilmekleri çift battım. İkinci sırada bir tek bir çift batarak bu yuvarlakları tamamladım. Bunları dikerek şöyle birleştirdim buraya. Şimdi bu parçayı şu kısma dikeceğiz. Yalnız onun öncesinde şöyle bir yoğurt kapağı var. Bunu şu kapağımızın ölçüsünde şöyle keserek şu şekilde etrafından çizip keserek elyafları içine yerleştirirken şu kısma koyacağız ki bu alt kısım böyle çökme yapmasın, dümdüz dursun diye. Evet, şimdi bunu keselim. Evet, kapağın kapak şeklinde şöyle onun büyüklüğünde kestim. Evet, şimdi bu iki parçayı şu kenarlardan dikerek birleştireceğiz. Bir miktar açıklık bırakacağız. İçine elyaf dolduracağız. Evet, bu şekilde dikiyoruz kenarlarından. İçine daha evvelden o kestiğim parçayı yerleştirdim. Bakın dip kısmına. Şimdi elyafla dolduracağım. Şu yoğurt kovasından kestiğim parça aşağıda kalacak şekilde bakın. Şöyle dolduruyorum. Şu araya dolduruyorum elyafı. Yani bu tepe kısmını yapmadan da hani kavanozun tepe
kapak kılıfını örebilirsiniz. Ama böyle olunca daha bir mantar havası veriyor. Böyle. Evet, çok fazla doldurmayalım. Evet, doldurduk. Şimdi dikmeye devam ediyoruz. Şu şekilde. Evet, bu şekilde burayı da dikelim. Evet, dikme işlemini tamamladım. Bu şekilde oldu. Bakın, alt kısmı da böyle dümdüz, o plastik kapağı koyduğumuz için şöyle yaptığımızda, evet, bu şekilde sevimli bir kapak oldu. Şimdi şu kısımlara da şu parçalardan şöyle dikeceğim. Şu şekilde kapak tamamlanmış olacak. Evet, şapkamız hazır. Kavanozun şapkası. Diğer yuvarlakları da diktim böyle. Şu şekilde. Şöyle geçiriyoruz. Şöyle çok tatlı bir görüntüsü oldu. Evet. Şimdi üzerinin süsleme aplikelerinin hazırlayacağız. Evet, şimdi öncelikle kapıdan başlayalım. Mantar evin kapısından. Şöyle kahverengi iplikle 16 zincir 15 zincir çekelim şöyle. Sıkmadan elimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tabii bu motifleri sizin kavanozunun büyüklüğüne göre ayarlayacaksınız. Daha küçük kavanozlar için daha küçük sayıda başlamanız lazım. Ben kendi kavanozuma göre örnek veriyorum. Evet. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Dördüncü zincire battım. Böyle, evet, üçlü trabzan yapıyorum. Bütün zincirlere batarak şöyle, evet, devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim, buraya kadar. Evet. Şimdi buradan şöyle geri döneceğiz. Şuradan devam edeceğiz. Bunun için son zincire 5 tane üçlü trabzan daha yapacağım. Dönebilmesi için. 1 2 3 4 5. Evet. 5 tane yaptık. Şimdi tekrar buraya batıyoruz aynı yere. Yani 6 tane yapmış olduk aslında. Evet. Şimdi diğer zincirlere batarak devam edelim. Her birine birer tane. Evet. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet. Böyle sıra sonuna geldik. Şimdi dönüyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine bütün ilmeklere birer tane batıyorum. Şuraya kadar gelelim, şu yuvarlak kısma kadar. Evet, yuvarlak kısma geldim. Buradaki bütün ilmeklere çift batacağız arkadaşlar. Şimdi şuraya battım. Bakın, aynı yere tekrar batıyorum. Yanındakine geçtim. Aynı yere tekrar batıyorum. Onun yanındakine yine aynı yere tekrar. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, yuvarlak kısmı çift batarak tamamladık. Şimdi buradan itibaren birer tane batacağız. Sonra tekrar geri döneceğiz. Tekrar yuvarlak kısma geleceğiz. Evet, yine yuvarlak kısma geldik arkadaşlar.
Burada da bir tek bir çift batacağız. Şimdi yani şu ilmeğe çift batıyorum. Yanındakine tek batıyorum. Onun yanındakine çift batıyorum. Şöyle bakın, aynı yere. Onun yanındakine tek. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, şimdi bu şekilde oldu. Bir sıra daha yapacağım ben. Kavanozum büyük çünkü. Evet, böyle devam ediyorum. Bu kez şu yuvarlak bölüme geldiğimde iki tek bir çift şeklinde devam edeceğim arkadaşlar. Evet, mantar evimizin kapısı bu şekilde oldu. Dediğim gibi siz kendi kavanozunuza göre hani onu ayarlarsınız. Şöyle, evet, şöyle göstereyim. Yani şu büyüklükte oldu. Şöyle. Evet. Şimdi pencerelerimize geçelim. Evet, pencereleri de bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şöyle hani kapıyla orantıladığımızda şu büyüklükte oluyor. Bunu aynen kavanozun dip kısmını ve şapka kısmını yaparken uyguladığımız gibi 8 sık iğne ile başladım sihirli halka. Sonra hep çift battım. Bir tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde bir daire oluşturdum. Bu yuvarlak cam olacak. Etrafında kahverengi iplikli cam çerçevesi olarak geçtim. Bir sıra sık iğne. Evet. Bunun bu iç çerçeve çizgilerini dikerek, üzerine işleyerek yapacağım. Bu da kare şeklinde camımız. Bunu da aynı şekilde şöyle kapıyla şey yaptığımız, orantıladığımızda şu büyüklük oluyor. Evet. Bunu da yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeklik sık iğne şeklinde ördüm. Etrafını geçtim. Evet. Böyle uzun iplikler bırakıyorum. Hani aynı renk iplikle dikeceğim için. Şimdi ağaçlara geçelim. Bu motifleri hazırladıktan sonra hepsini üzerine yerleştirerek, kavanozun üzerine yerleştirerek iğneleyeceğim. Sonra dikeceğim. Şöyle ağaç yapıyorum. Normal yuvarlak oluşturuyoruz. Şöyle bakın. Kenarlarından şöyle girintiler yapıyorum son sırada. Yani şöyle yuvarlak örüyoruz. Böyle 16 ilmeklik bir üçlü trabzanla başladım sık iğne. Sonra üzerine ikinci sırada hep çift battım. Üçüncü sırada bir tek bir çift battım. Böyle bir yuvarlak oluşturdum. Son sırasında da şu şekilde girintiler oluşturuyoruz. Bu üzerinde yaptıklarım da bunun miniği. Böyle bu iki sıradan oluşuyor bakın. Üzerindekiler de elma şeklinde yaptım. Bunu da böyle Fransız düğümü şeklinde şöyle göstereyim bir tane. İşte kırmızı iplikle buradan çıkıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 kere doluyorum. Ve aynı yerin çok böyle yakınına batıyorum ve ipliği çekince şöyle, evet, minik elmalar oluşuyor. Şöyle düzenleme yapabiliriz. Evet, bu şekilde oluşturuyoruz. Bunların gövdeleri de şöyle, birine minik bir ağaç gövdesi yaptım sık iğneden, bakın. Bunlar göz kararı, herhangi bir şeyi yok, böyle eksilterek yukarıya doğru. Bu da büyük ağacın gövdesi. Şöyle bakın. Siz kendi kavanozunuza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Evet, şöyle bir çit hazırladım. Çit olacak yani bunlar. Şöyle bakın,
bir sıra üçlü trabzan, 19 tane yaptım ben bu trabzanları. Çitin boyutu böyle olacak. Şöyle bunları yan yana dikeceğim. Bunlar çitin direkleri. Yan yana dikeceğim. Bu birleşim yerlerini de üzerinde aynı iplikle dikerek gerçekleştireceğim. Evet, şöyle bir sık iğneden kuş evi hazırladım. Şöyle sık iğne başlayıp bir miktar örüp sonra her sırada başlardan birer ilmek eksilterek böyle bir üçgen oluşturdum. Bu da kuş evinin direği. Böyle bir sıra sık iğneden oluşuyor. Şöyle. Bu da kuş evinin çatısı. Şöyle yaklaşık 20 şöyle sayayım, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, evet 20 zincir çekip böyle üçlü trabzan yaparak şu ortadaki zincirin içine 5 tane trabzan yapıp şöyle dönmesini sağlıyoruz. Sonra diğer kalan zincire devam ediyoruz. Şöyle bir çatı görünümü oluşuyor arkadaşlar. Bunu da böyle bunun üstüne dikeceğim ve ortasına böyle kapı şeklinde böyle minik bir düğme dikeceğiz. Evet, diğer geri kalan süslemeler için de şöyle evimde düğmeler vardı. Şöyle kelebek, şöyle çiçek şeklinde düğmeler. Hani nakışların yanına bunları da kullanacağım. Şöyle bir kuş, evet şöyle köpek şeklinde bir düğme. Bunları tuhafiyecilerde bulabilirsiniz. Şöyle bir kelebek. Ya bunlar şart değil. Hani bende olduğu için kullanacağım. Nakışlara ilave bir şey versin, hava versin diye bunları da kullanacağım. Şimdi motifleri kavanozumuzun üstüne iğneleyelim. Evet, mantar evimiz tamamlandı arkadaşlar. Böyle önceden hazırladığım bu aplike motiflerini kavanozun üzerinde iğneleyerek sırayla diktim. Kavanozun üzerindeyken diktim. Daha kolay oluyor o şekilde. Evet, şöyle sıradan bakalım. Bu kapımız. Bu kapı çelengini de böyle parmağıma, iki parmağıma ipliği dolayarak bir halka oluşturdum. Böyle 15 kez dolayarak. Sonra etrafına da sık iğne yaparak bir halka yaptım. Üzerine de Fransız düğümleri ekledim. Burada çiçek olarak düğmeler kullandım. Siz rokokolar yapabilirsiniz. Böyle bu penceremiz. Pencerenin şu üst kısmını işleyerek yaptım. Şu çerçeveleri. Evet, şöyle elma ağaçlarımız. Burada düğmeler kullandım. Böyle kelebek şeklinde bir hareket katması açısından. Burada bir iğnem kalmış. Evet. Böyle iğneleyerek yaptım ve üstünde diktim. Kolay oldu böyle. Bu yuvarlak penceremiz. Şöyle çitimiz var. Şu çitin şeylerini tahtalarını örmüştüm. Üzerini diktikten sonra bu şekilde işleyerek birleştirme efekti yaptım. Bu kuş evimiz. Bunların hepsi düğme. Bu bir kurdele nakışı yaptığım dönemden kalma bir böyle seramik kuş. Evet. Bu şekilde şapkamız da böyle çok rahatlıkla çıkıyor kolaylıkla da yıkanabilir. Bunun içine koyduğumuz o plastik yoğurt kabı da yıkanabilir arkadaşlar. Eğer mukavva koysaydık bozulurdu ama plastik olduğu için herhangi bir şey olmuyor. Evet. Bu şekilde ben buna şimdi kurabiye kalıplarımı koyacağım. Böyle kullanacağım. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kurabiye kutusu da çok güzel olur. Böyle. Yani çeşitli şekillerde kullanılabilir. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Daha değişik kavanoz değerlendirme projelerim var. Onları geri dönüşüm projeleri linkinden oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Evet. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.